Herkese merhaba. Bugün yine farklı bir çanta çalışmasıyla karşınızdayım. Polyester makrame ip ile kendime bir telefon çantası hazırladım. Ve bu güzel çantanın yapımını sizlerle paylaşmak istedim. Kapamasında çıt çıt kapama kullandım. Askımı dikerken de 2 adet bu şekilde küçük yaylı halkalar kullandım. Şöyle bakın. Halkamı göstermek istiyorum. Şu kısımdan açılır, kapanır halkalar. Bunları çanta malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz. Bu tarz malzemelere ulaşamazsanız eğer kapamasında düğme kullanabilirsiniz. Buradaki aparatı kullanmadan askınızı direkt çantanıza da dikip sadece ip ile kendinize bir çanta hazırlayabilirsiniz. Şimdi çantamın ölçülerini paylaşmak istiyorum ilk etapta. Tabii ki çantanızın genişliğini ve yüksekliğini belirleyecek olan sizin telefonunuzun büyüklüğü, yani yüksekliği ve genişliğidir. Birleştirdikten sonra çantamın genişliği 12,5 santim. Yüksekliği ise yaklaşık 19 santim. Şöyle göstereyim. Yapımında ise şöyle ip detayından bahsetmek istiyorum. Benim ipim 200 gram, 230 metre. Artan ipimse bu yumaktan bu kadar ipim artı yaklaşık 150 gram gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki öreceğiniz çanta boyutuna göre yine ip miktarı da değişiklik gösterecektir. Yapımıyla alakalı videomda tüm detaylardan bahsettim. İstediğiniz ölçülerde ne şekilde örebileceğinizin detaylarını da videomda verdim. Anlatımdan faydalanarak örmüş olduğunuz çantaları ya da farklı çalışmaları Instagram üzerinden bana fotoğraf olarak ulaştırırsanız sizleri etiketleyerek hikayemde paylaşmak isterim. Böylece güzel bir etkileşimde bulunmuş oluruz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden çantamın yapımına geçmek istiyorum. Hemen örgümüze zincir çekerek başlıyoruz. Yapımında 3,5 numara tığ kullandım. Şöyle göstereyim tığımı. Polyester makrame ip ile örüyorum. Zincir çekiyoruz burada. Toplam 20 adet zincir çekeceğiz. ...20 adet zincirimi çektikten sonra bir zincir daha çekiyorum. Bu çekmiş olduğum bir zincir benim sık iğne zincirim oluyor. Şimdi normalde zincirlerimizin şuralarına batarız. Ve sık iğnelerimizi o şekilde yaparız. Kenar dönmesi yapacağım için zincirlerimi bulmakta zorluk çekmek istemiyorum. O yüzden elimin üzerinde düz bir şekilde zincirimi çeviriyorum. Bakın zincirimizin göbek kısımlarında şu şekilde tek ilmekler var. Oradan yatay bir şekilde tığımızı geçireceğiz. 20. zincire batıyorum. Bakın. Tek ilmekten yatay bir şekilde tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Bu şekilde örmek zor geliyorsa normal bir şekilde de yapabilirsiniz. 19. zincirime batıyorum. Direkt batıyorum. Bir tane sık iğne. Tığıma hiç ilmek dolamıyorum. Zincirimdeki tek ilmekten tığımı geçiriyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Tekrar hangi noktaya battığımı göstermek istiyorum. Bakın zincirlerimiz bu şekilde. Normalde direkt şu kısımlara batarız. Ben öyle yapmıyorum. Şöyle düz bir şekilde çeviriyorum. Şurada bakın ilmekler var. Tek ilmekler. Oradan şu şekilde tığımı geçiriyorum. Şimdi birinci sıramda toplam 20 adet sık iğne yapacağım. Başka hiçbir işlem yok. İlk 3 sıramız 20 adet sık iğne olarak ilerleyecek. Dönüşümü göstermek istiyorum. Şimdi birinci sıramı tamamlıyorum. 20 adet sık iğne yaparak birinci sıramı tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna direkt batıyorum bir tane sık iğne. İkinci sık iğneye de aynı şekilde direkt batıyorum. Tığıma hiç ilmek dolamıyorum bakın. Sık iğnelerin şuradaki tepe boşluklarından geçiriyorum. Şurada bakın boşluklar var zaten. Detaylı anlatıyorum ki yeni başlayanlar zorlanmadan örsün.
Bakın şurada sık iğnelerimizin aralarında boşluklarımız var. Oralara batıyoruz, sık iğne yapıyoruz. Bu sıramda da toplam 20 adet sık iğne. Bir sıra daha aynı şekilde öreceğim. Toplam 3 sıra 20 adet sık iğne öreceğim. Şimdi ikinci sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bir zincir çekerek geri dönüyorum. Üçüncü sıramı da 20 sık iğne ile tamamlayıp dördüncü sıramda model kurulumunu göstereceğim. Üçüncü sıramı da sık iğne yaparak tamamladım. Her sıramda toplam 20 adet sık iğnem oldu. Şimdi model kurulumumuza başlayacağız. Dördüncü sıramızdayız. Ben anlatıma devam ederken lütfen sizler de videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Beğeni yaparak ve yorum yaparak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Her geri dönüşte bir zincir çekeceğiz. Geriye dönüyorum. Peş peşe toplam 3 adet sık iğne yapacağız. Birinci sık iğnemin tepe boşluğuna battım bir tane sık iğne, ikinciye battım bir tane sık iğne ve üçüncüye de battım bir tane sık iğne. Şimdi artık model kurulumumuzu yapacağız. Şu çizgilerimizi oluşturacağız bakın. Şu uzun ilmeklerimizi örmeye başlayacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? Şimdi ilk önce yerimizi tespit edelim. Birinci sıramız, ikinci sıramız ve üçüncü sıramız. Biz dördüncü sırayı örüyoruz. Şimdi üçüncü sıra değil ikinci sıra. 1, 2. İkinci sık iğnenin, bakın birinci sık iğnenin tepe boşluğu burası. İkinci sık iğnenin tepe boşluğu da burası. Buraya batacağız. İlk önce bunu belirleyelim. Tığımla direkt belirlediğim noktaya batıyorum. Arkadan tığımla ipimi çekiyorum. Öne doğru çektim. Tığımdaki 2 ilmeği tek seferde boşaltıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. En son battığımız yer burası. Üçüncü sık iğnemizi yaptığımız yer burası. Bir tane boşluk atlıyoruz. Dördüncü sık iğnenin tepe boşluğunu atlıyoruz. Beşinciye batıyoruz. Çünkü dördüncüyü zaten uzun ilmeğimizle ördük. Orada bir tepe boşluğu oluşturduk. Arada bir boşluk atlıyorum. Yani dördüncüye atlıyorum, beşinciye batıyorum. Bir tane sık iğne. Toplam 5 tane bakın tepe boşluğu oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tane sık iğneyi örmüş olduk. Şimdi 3 adet sık iğne yapacağız. En başta yaptığımız gibi. Peş peşe 3 adet sık iğne. 1, 2 ve 3. Her model kurulumundan sonra 3 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi 3 tane sık iğnemizi ördük. Nereye batacağız biz? Şimdi burada şöyle belirleyebilirsiniz. 1, 2 ve 3 tane sık iğne ördük. Şu ikinci sık iğnenin bir alt sırası değil, bir önceki. Bakın şurası. Şurası. Şimdi burada belirlemek kolaydı. Hemen baştan sayıyorduk. 1, 2. Burada da belirtecimiz şu olacak. 3 tane sık iğne ördük. İkinci sık iğnenin bir alt sırasındaki değil, bir alt sırasındaki. Oraya batacağız. Yani ikinci sırada yine şu sıramızdaki, yani şu modelimizdeki ikinci sık iğnenin tepe boşluğuna. Belirlediğimiz noktaya batıyoruz. Tığımızla arkadan ipimizi çektik. Ve tığımızdaki 2 ilmeği boşaltarak yine sık iğnemizi örmüş olduk. Şimdi ne yapıyorduk? En son battığımız yer bakın. Burayı şu uzun ilmeğimizin altında kaldığı için kontrol ederek örün. En son battığımız yer burası. Bir boşluk atlıyoruz ve bir sonrakine batıyoruz. Bakın burada da ne yaptık? Toplam ikinci modelimizde de 5 adet sık iğne örmüş olduk. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 3 adet sık iğne yine 3. model kurulumumuzu yapıyoruz. Uzun ilmeğimizi öreceğiz. 3 adet sık iğneden sonra ikinci sık iğnemiz, yani 1, 2, 3 tane ördük. İkinci sık iğnemizin bir alt sırasındaki boşluk değil, bir alt sırasındaki. Yani 1, 2, ikinci sıra. Oraya da batıyorum. Arkadan ipimi çekiyorum tığımla. Uzun bir ilmek oluşturdum. Tığımdaki 2 ilmeği de tek seferde boşaltıyorum.
Arada bir sık iğne boşluğu atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Şimdi 3. yatay ilmeklerimizde bakın oluşturduk. Şimdi 3. modelimizdeki 5. sık iğnemizde ördük. 4.'ye geçiyoruz. 1, 2 ve 3. Yani her bir model 5 sık iğne üzerine kuruluyor. Şimdi 3 sık iğnemi ördüm. İkincisinin bir altındaki sıra değil, ondan önceki sıraya batıyoruz. İkinci sık iğnenin tepe boşluğuna. Direkt batıyorum. Ördükçe bulmanız daha kolay olacak. Hiç zorlanmayacaksınız, emin olun. Şimdi en son sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Arada bir sık iğne boşluğu atladım yine. Geri dönüşümüz nasıldı? Bir zincir. Geriye dönüyoruz. Her sırada aynı modeli öreceğiz artık. Ne yapıyorduk? 3 tane sık iğne. Yine aynı şekilde. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem ve üçüncü sık iğnem. İkinci sık iğnem nereye geldi? Şu uzun ilmeğim tepe boşluğuna. Şimdi burada nasıl yapacağız bakın. Bir alt sıradaki değil, ondan önceki sıradaki ikinci sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorduk. En son ördüğümüz sıra burası. Burada işlem yapmıyoruz. Ondan önceki sıradaki ikinci sık iğnelerin tepe boşluğuna batıyoruz. 1, 2 bakın şurada zaten kısa bir ilmekle ikinci sık iğne kendi tepe boşluğunu belli ediyor. Bakın şurada bir tane kısa ilmeğimiz var. 1, 2. Bu bizim ikinci sık iğnemizin tepe boşluğu, kendisini zaten orada belli ediyor. Bunun altından şu şekilde tığımızı geçireceğiz. Tığımızı geçirdiğimiz zaman şuna dikkat edelim. Arkadaki 2 tane yatay uzun ilmeğimizin altından geçmiş olacak tığımız. Şu 2 ilmeğin, yani 2 yatay ilmeğin şöyle arasından değil, ikisinin altından geçmiş olacak. Şimdi yerimizi belirledik. İkinci sık iğnemizin tepe boşluğuna batıyorum. Bakın arkadan da kontrol ettim. Şimdi en son battığım yer burası. Bir sonrakine atlıyorum, bir sonrakine batıyorum. Yine 5 tane sık iğne üzerine modelimizi kurmuş olduk. Bakın çapraz şekiller oluşmaya başladı. Şimdi ne yapıyorduk? 3 adet sık iğne. 1. İkincisi uzun ilmeğimizin tepe boşluğuna geliyor. Oradan doğru örüp örmediğinizi anlayabilirsiniz. 2 ve 3. En son ördüğümüz sıra değil, bir önceki sırada bakın ikinci sık iğnemiz hangisi? Şu. 1, 2, 3 tane peş peşe ördük. İkincisi burası. Bir önceki sıra değil, bir önceki sıra bakın yine aynı noktayı buldum. İkinci sık iğnemizin tepe boşluğu. Arkadan da bakın 2 ilmeğimin altında kaldı tığım. Şimdi bir boşluk atlıyorum, bir sonrakine batıyorum. Yine 5 tane sık iğne üzerine ikinci modelimi kurmuş oldum. Şimdi üçüncüye geliyor sıra. Ne yapıyorduk? 1, 2 ve 3. İkincisi nereye geliyordu? Uzun ilmeğimizin tepe boşluğuna. Buradan da belirleyebilirsiniz. Hemen aynı hizada bakın alttaki değil, onun altındaki uzun ilmeğimizi ördüğümüz sıra değil, onun altındaki bakın. İkinci sık iğnenin tepe boşluğunu aynı hizada buluyorum zaten. Batıyorum. Uzun ilmeğimi yapıyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine batarak üçüncü örneğimi de modelimi de kurmuş oluyorum. Sıra sonuna bu şekilde geliyoruz. Sıra sonuna geldim. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yani son sık iğnemin tepe boşluğuna batıyorum. Ve sıramı sonlandırıyorum. Dönüşlerde yine bir zincir. Zincirimi çektim. Geriye döndüm. Yine aynı. 3 tane sık iğne. 1, 2, ikincisi nereye geldi? Uzun ilmeğimin tepe boşluğuna ve 3. Burada benim baz alacağım nokta ikinci sık iğnemin tepe boşluğu. İkinci sık iğnelerimiz nereye geliyor?
hep şu uzun ilmeklerimizin tepe boşluğuna. Onun hizasında bir alt sırada bakın. En son ördüğüm sıra burası. Bir alt sıradaki ikinci sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Buradan uzun ilmeğimi örüyorum. Şimdi 3 tane sık iğnemi ördüm. İkinci sık iğnemin tepe boşluğu neresi? Burası. İniyorum aşağıya. Bir alt sıra değil, yani son ördüğüm sıra değil, onun altındaki sıradaki ikinci sık iğnenin tepe boşluğuna batacağım. Bakın, batacağım yer burası. Oraya batıyorum. Arkadan dikkat ediyorum. Uzun ilmeklerimin altında kalacak şekilde olacak tığım. Uzun ilmeğimi şöyle öne doğru çekiyorum. Tığımdaki 2 ilmeği boşaltarak örgümü tamamlıyorum. Şimdi bir boşluk atlıyorum, bir sonrakine batıyorum. Şimdi ne yapacağız? Yine 3 adet sık iğne. İkincisi uzun ilmeğimizin tepe boşluğuna geldi yine. Kontrolü böyle sağlayabilirsiniz. 3 sık iğnemi ördüm. İkinci sık iğnemizi belirledik. Ne yaptık? Bir alt sıra değil, bir önceki sıra. Batıyorum ikinci sık iğnemin tepe boşluğuna. Bir tane boşluk atlıyorum, bir sık iğne boşluğunu, bir sonrakine batarak yine 5 tane sık iğne üzerine örnek kurulumumu yapıyorum. Tüm örgümüz bu şekilde ilerliyor. Sıra dönüşlerinde, yani üst sıraya çıkışlarda hep bir zincir çekeceğiz. Başka da hiçbir detay yok. Kaç sıra ördüğümü göstereyim. Ölçüsünü vermiştim zaten. Şu çizgileri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Anlaşılır olması açısından yatay çizgilerimi saydım. Toplam 28 tane çizgim oluşmuş. Ölçüsünü zaten modelin anlatımına başlamadan önce paylaşmıştım. Şimdi bu parçamı da ördükten sonra kenar dönmesini ne şekilde yaptığımı göstereceğim. Çantamın gövde parçasını ördüm. Şimdi bir sıra sık iğne öreceğiz. Zincir çekiyorum bir adet. Burada dikkat etmeniz gereken şey, çantanızın hangi yüzü ön tarafa gelmeli, yani dışarı tarafa gelmeli. Onu belirledikten sonra sık iğnenizin örme yönünü ona göre ayarlayın. Şimdi benim için dışarı gelecek olan taraf bu taraf. O yüzden sık iğnemi bu şekilde öreceğim. Eğer diğer taraf olsaydı, şurası çantamın dış tarafı olacak olsaydı, ne yapacaktım burada? Bir zincir çekip geri dönecektim. Sık iğnemi o şekilde örecektim. Yani örmüş olduğunuz parçanın hangi tarafı çantanızın dış yüzeyi olacaksa o tarafı kendinize doğru çevirin. Yani kendinize doğru baksın o taraf. Sık iğnenizi o yönde örün. Şimdi benim için diğer taraf ön yüzey olduğu için bu şekilde öreceğim. Yani dışarıya gelecek olan kısım bana doğru bakacak ve sık iğnemi o yönde öreceğim. Şimdi hemen örgümü bitirdiğim noktada ne yaptım? Bir zincir çektim. Şimdi burada batmamız gereken noktalar neler? Her sık iğnenin şu yan taraflarına birer adet sık iğne yapacağız. Bakın şurada çıkıntılı bir kısım var. Şöyle göstereyim. Şöyle dışarıda bir ilmek var, bir de içeride. Bu bir sıra, bu da bir sıra. Bu bir sıra, bu da bir sıra. Bunlar hep sıra sonları, sıralarımızın yan tarafları. Bir tane sık iğne buraya yapacağız. Bir tane sık iğne şuradaki çukur tarafa yapacağız. Bir tane şu çıkıntılı kısmı yapacağız. Bir tane çukur tarafa yapacağız. Bunlar her bir sıranın başlangıç noktaları olduğu için buralara birer adet sık iğne yapacağız. Bakın benim için başlangıçta ne var? Çukur yer var. Buraya bir tane sık iğne. Yani en son ördüğüm sıranın şurası yan tarafı. Oraya bir tane sık iğne yapıyorum hemen. Uygun yerden geçiriyorum tığımı. Şimdi bakın çıkıntılı kısımdayım. Burası biraz daha dışarıda. Oradaki ilmekten de geçiriyorum tığımı. Bakın bir tane sık iğne. Şimdiki sıranın yan tarafı biraz daha içeride. Oraya da batıyorum bir tane sık iğne.
Çıkıntılı kısım ve çukur kısım diye niye adlandırıyorum? Sizin için anlaşılır olmasını sağlamaya çalışıyorum. Buradan sıra sonlarını sıralarınızın yan taraflarını ayırt edebilirsiniz. Her bir sıranın yan tarafına batarak birer adet sık iğne yapıyorum. Bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Direkt dikerek birleştirme işlemine de geçebilirsiniz. Daha hoş bir görüntü olması açısından ben bu şekilde sık iğne örmeyi tercih ediyorum. Şimdi sık iğnelerimi örerek köşeye kadar geleceğim. Köşede nasıl dönüş sağladığımı göstereceğim. Sonrasında artık sık iğnelerimi örme işleminde göstermem gerektirecek herhangi bir nokta yok. Şimdi köşeye kadar geliyorum. Yan tarafımdaki sık iğnelerimi örerek köşeye kadar geldim. Hemen bakın ilk zincirin tepe boşluğu var köşede. Oraya batıyorum. Şimdi direkt ikinci sık iğneye batarsam burada kasılma olur. Burada rahat bir dönüş sağlamak için aynı noktaya 3 adet sık iğne yapıyorum. Köşedeki zincirin tepe boşluğuna batıyorum. Ne yapıyorum? 3 tane sık iğne yapıyorum. Burada sık iğne ve tepe boşluğu da diyebilirsiniz. Burası benim başlangıç noktam olduğu için zincir çektiğim yer. Zincir çekerek başladığım yer. O yüzden zincir diyorum. Ama şu kısma geldiğimizde sık iğnelerimizin tepe boşluğu olacak. Her köşede yine 3 adet sık iğne yaparak dönüş sağlayacağız. Bitişimizi ne şekilde yaptığımı da en sonda göstereceğim. Şimdi bu köşemde ilk zincirimin tepe boşluğuna 3 adet sık iğne yaptım. Bakın rahat bir dönüş sağladım. Herhangi bir kasılma olmadı. Şimdi ikinci sık iğnenin tepe boşluğuna da geçiyorum. Bir tane sık iğne. Her bir zincirin tepe boşluğuna batarak birer adet sık iğne yapacağız. Bu şekilde sık iğneler yaparak başladığım noktaya geliyorum. Sıra sonunu nasıl bağladığımı göstereceğim. Kenar dövmemde sık iğnelerimin sonuna geldim. Başladığımız noktadayız. Son sık iğnenin de tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne. Bakın burası köşe. Köşede ne yapıyorduk? 3 adet sık iğne yapıyorduk. Bir adet daha aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi 3. sık iğnenin tepe boşluğunu nasıl oluşturacağız? Şu ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna batacağız. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlayacağız. 3. boşluğumuzda bu şekilde oluşturmuş olacağız. 1, 2, 3. 3 tane sık iğnenin tepe boşluğu oluşmuş oldu burada da. Şöyle bir zincir çekiyorum, ipimi kilitliyorum. Dikmek için bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Şimdi bırakmış olduğum ipi her iki parçamı dikmek için kullanacağım. Bu şekilde her iki parçamı da göstereyim. İki parçamı dikerken bırakmış olduğum ipi kullanacağım dediğim gibi. Şimdi çantamın kapama işlemi için bu şekilde küçük bir parça ördüm. Bunu tekrar anlatmak istemiyorum çünkü gövde yapımıyla aynı. Burada 20 zincir çektim. Burada 5 zincir. Farklı hiçbir detay yok. Şuradaki çapraz ilmeklerimin sayısını vereceğim. Bir de ölçüsünü vereceğim. Siz de istediğiniz ölçüde bunu yapabilirsiniz. Bu parçayı neden ördüm? Çıt çıtımı dikeceğim iç kısmına ve çantamın kapamasını sağlayacağım. Şu şekilde bakın. Şu şekilde bir kapama parçası örmüş oldum. Şimdi bunun ölçülerini paylaşayım. İlk önce uzun ilmeklerin sayısını vermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane uzun ilmek elde etmişim. Şimdi metreyle de ölçüsünü vereyim. Genişliği 4 santim. Ne yaptım? Kenar dönmesi yaptım. Yine gövde parçamda olduğu gibi sık iğne ile döndüm kenarını. 4 santim genişlik elde ettim. Uzunluğunu da paylaşayım. Uzunluğu da 14,5 santim. Dilediğiniz ölçülerde bu kapama aparatını yapabilirsiniz. Yapmayabilirsiniz de çıt çıtsız olarak da kullanabilirsiniz. Çıt çıtınızı örmüş olduğunuz gövde parçasının içinde dikebilirsiniz. Fermuarda dikebilirsiniz.
ya da hiç kapama da yapmayabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize ve tercihinize kalmış. Şimdi çantamızın birleştirme aşamasına geçelim. Çantamızın ilk etapta gövdelerini birleştireceğim. Şimdi dışarıya gelecek olan kısımlar yine dışarıda olacak. Bakın. İç yüzeyler şöyle birbirine yapışacak. Ne yapmıştık? Sık iğneler örmüştük birleştirmemizi kolaylaştırması açısından. Şimdi şöyle kalın bir iğnem var. Onunla birleştirme işlemi yapacağım. Tığla da birleştirebilirsiniz dilerseniz. Her bir sık iğnenin tepe boşluğundan dikerek birleştireceğim. Sık iğneler zaten karşılıklı geliyor bakın. Şuradaki sık iğnenin tepe boşluğundan geçiriyorum. Şöyle sıkıyorum. Tekrar karşıdaki yani şu ilk parçamızdaki sık iğneden geçiriyorum ki burası iyice sağlam olsun, sıkı olsun, herhangi bir potluk olmasın. Şimdi iğnemiz ne tarafta? Şu arkadaki parçamızda onun bir alt sıradaki sık iğnesinden geçiriyorum. Onun karşısına denk gelen diğer parçamdaki sık iğneden iğnemi geçireceğim. Sırayla dikeceğim bu şekilde. Şimdi iğnem ne tarafta? Öndeki parçamda. Onun altındaki, bakın alt sıradaki sık iğnesinden geçiriyorum. Sonra diğer parçadaki sık iğneden hemen karşısına denk gelen sık iğneden iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde sırayla dikiyorum. İğnem hangi taraftaysa oradaki sık iğneden iğnemi geçirip karşıdaki parçadan da iğnemi geçiriyorum. Şimdi iğnem ne tarafta? Bu öndeki parçamda onun sık iğnesinden geçiriyorum. Arkadaki parçanın sık iğnesinden de geçiriyorum. Bu şekilde karşılıklı dikme işlemine devam ediyorum. Şuradaki ağız kısmındaki köşeye gelene kadar aynı şekilde dikeceğim. Başka da hiçbir detay yok burada. Şimdi dikişimi tamamlayıp diğer aşamaları göstermek istiyorum. Çantamın gövdesini diktim. Bakın. Birleştirme işlemi tamam. Şimdi çıt çıtını dikeceğimiz aparatımızı çantamıza dikeceğiz. Bu şekilde 2 tane motifin tam orta noktasını denk getirecek şekilde ayarlıyorum. Şu arka kısımdan şuradan düz bir dikiş atacağım. Burada da farklı bir işlem yok. Yine aynı iğnemle şu şekilde sık iğnelerin boşluklarından normal bir şekilde dikeceğim. Şimdi bu parçamı da dikip sonrasında çıt çıtımızı dikeceğiz. Çıt çıtımı nasıl ayarlıyorum onu da göstereyim. Şu kapama aparatımın bitiş noktasına bu şekilde denk getiriyorum. İçinde çukur olan parçayı çantamın gövdesine dikiyorum. Şurada bakın çıkıntılı bir kısım var çıt çıtımızda. O kısmı ise şu kapama aparatına dikiyorum. Bu şekilde kapamasını sağlıyorum çantamın. Şimdi tüm bu parçaları dikip bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Bu aşamalardan sonra askımızı dikme aşamamız var. Bunları tamamlayıp onu göstermek istiyorum. Çantamın çıt çıt dikme işlemini de tamamladım. Bakın göstereyim. Şimdi çantamızın askısını dikeceğiz. Onun için de 2 tane küçük halkam var. Bunu şu çantamın köşelerine, ağız kısmındaki köşelere takacağım. Sonrasında ise askımın bir ucunu halkamın tekine dikeceğim. Diğerini de ayarlanabilir bir şekilde bağlayacağım. Şimdi şu kenardan sık iğnelerin arasından istediğiniz yerden geçirebilirsiniz. Yaylı halka bakın açılıyor. Bir tanesini geçirdik. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olarak videolarımı izleyin. Beğeni bırakarak ve yorum bırakarak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hatırlatmamı yaptıktan sonra diğer halkamı nasıl takacağım? Aynı hizada takmak istiyorum ki
eğri durmasın çantam taktığımda. Şu kısımdan göz kararı yerleştiriyorum. Bakın diğerini de taktık. Şimdi askımın bir ucu açık kalacak. Bir ucunu ise halkamın tekine dikeceğim. Yine iğnem var. Bunu da nasıl? Şöyle geçiriyorum. Halkamdan ucunu. İğnemi de aradan çekiyorum. Açık tarafı bakın şu uç kısmı içeride kalacak şekilde dikeceğim. Dışarıdan görüntüsü bu olacak. Normal iğne ile dikiş yapacağız. Burada farklı bir işlem yok. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Uygun yerlerden iğnemi geçirerek dikiyorum. Şimdi dikişimi tamamlayıp diğer tarafı nasıl ayarladığımı göstereceğim. Çantamın askısının bir tarafını halkama diktim. Diğer tarafı da ayarlanır şekilde yapacağım. Ayarlanabilir bir askı elde etmek istiyorum. Burada ne yapıyoruz? Askımızın şöyle yönünü ayarlıyoruz. Dolaşık olmasın. Dönük bir askı olmasın şöyle. İlk önce onu ayarlıyorum. Şu kısmını biraz uzun bırakacak şekilde çekiyorum. Şöyle askımızı tutalım ki şu kısım dönmesin. Şu uzun askının etrafından şu kısa askımızı şu şekilde doluyoruz. Yarım bir halka elde ediyoruz buradan. Şimdi bu halkamızın altından bir kez daha şöyle doluyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bu iki tane oluşturmuş olduğumuz halkanın içinden şu açık uçlu ipimizi geçireceğiz. Bakın altından geçiriyorum tek tek. Şimdi diğer halkamdan da geçiriyorum. Sıkıştırarak bu ipimizin ucunu çekiyoruz. Burayı güzelce düzeltiyoruz. Bakın bu şekli elde ediyorum. Şimdi şu uzun askımı çektiğimde yukarıya doğru bakın geliyor olmalı. Ya da kısaltabiliriz. Bakın şöyle göstereyim. İstediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Ya da uzatabilirim. Farklı bir aparat kullanmadan bu şekilde ayarlanabilir bir askı elde etmiş oldum. Dilediğiniz şekillerde askınızı tasarlayabilirsiniz. Bu tarafı da dikebilirsiniz ya da ince deri askılar da kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde askınızı tasarlayabilirsiniz. Ben bu çantamda bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Çantamın yapımıyla alakalı tüm detaylardan videomda bahsettim. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.